Hepinize iyi akşamlar. Bir Shiba Inu analizini daha yine beraberiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İkinci yarıda videonun son yarısında önemli bilgilere değiniyor olacağız. Ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olursanız eğer size anlık bildirim gelecek. Yorumlarda yine her zaman kontrol ediyorum. Yorum da yapabilirsiniz. Dün 2 tane video yayınlamıştık. Şimdi yine bir güncelleme yapacağız. Herkes merak ediyor son durumu, buradan ne olur gibi sorular var. Öncelikle bir dünkü analizi çok kısa bir şekilde bakalım. Burada şu trend çizgisiyle ilgili yaptığımız analiz bakalım nasıl sonuçlanmış. Şimdi bu formasyon çok güzel bir formasyon. Çünkü bu trendi gerçek anlamda kırdığında artık buradan sonra yükselme trendine girecektir. Zaten ilk hedef olan 0.50 seviyesi de gördüğünüz gibi çok uzak değil. Evet. Yani bu trend çizgisinin kırılmasının mümkün olduğunu söylemiştik. Hatta %65, %70 bu trend çizgisinin kırılacağını düşünüyorum diye de yorum yapmıştım. Tabii burada fake de olabilirdi. Buranın çok yüksek bir hacimle kırılması zaten çok pozitifti bence. Şimdi bugün videoda birkaç şeyden bahsedeceğiz. Önce teknik analize bakacağız. Sonrasında da son haberler, genel blockchain'de durum ne, alıcılar, satıcılar vesaire bunlara bakacağız. Burada saatlik üzerinden analize devam edelim. Şimdi benim için önemli nokta bir. Şu an RSI'da aşırı alım bölgesindeyiz. Yani RSI'nin aşırı alım bölgesinde olması biliyorsunuz bir dinlenme habercisi olabilir genellikle. İkinci önemli nokta ne? Burada dünkü analizde de bahsettiğimiz Fibo seviyesi bakın tam burada. Bu ilk direnci hızlı bir şekilde geçip ikinci direnci olan Fibo'nun 0.50 seviyesine gelip buradan bir red yiyip Fibo'nun aşağıdaki ikinci kademesinden tekrar destek alıp burada tekrar bir red diyor aslında. Diğer önemli nokta da önceki videolarda da bahsetmiştim. Şurada görmüş olduğunuz 7 tane indikatör burada bir negatif uyumsuzluk sinyali veriyor saatlikte. Bunu nasıl anlıyoruz? Yine daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bakın burada RSI'da 2 tane tepe aynı seviyede, hatta sonraki birazcık daha da aşağıda. Burada ise tam tersi bir durum var. Yani burada yükselen fiyatın karşısında burada düşen bir RSI sinyali var. Zaten bu gördüğümüz sinyal de bundan kaynaklı ortaya çıkıyor. Aynı şeyi söylüyor aslında. Yani bu üç şeye bakarsak bence şu an tekrar buradan bir şu şekilde buradan bir destek isteyebilir. Ya da şimdi artık bu tren çizgisini kaldırıyorum. Yeni bir tren çizgisi çizelim. Şu aşağıdan gelen tren çizgisi bu şekilde devam edebilir. Ama ben açıkçası şurayı çok göreceğini düşünmüyorum şu an. Bunların hepsi tahminden ibaret ve teknik analizden ibaret. Yani benim öngördüğüm olası senaryo burada ufak bir bekleme. Yani buradan da böyle gelip buraya yerleşebilir. Ya da biraz daha aşağıdan buradan bir destek alıp bu şekilde bir hareket yapabilir. Eğer buradan gelirse şurada tekrar bir red deyip tekrar öyle biraz zorlanarak
buraya da geçebilir. Şimdi teknik analiz namına söyleyeceğim şu an için bu kadar. Şimdi biraz blockchain tarafındaki Shiba Inu ile ilgili duruma bakalım. Burada şu an gördüğümüz şu grafikte an itibariyle Shiba Inu almış ve hala satmamış olan açık pozisyonların kar ve zarar durumunu gösteriyor fiyata göre. Şu an fiyat 29'da. An itibariyle mesela şu seviyeden almış olanlar 0004'ten almış olanlar. Bakın burada 4 ile 8 arası, 8 ile 11 arası, 11 ile 14 arası diye gidiyor. Almış olan herkes şu an kârda. Aldıkları fiyata baktığımızda. Yani %77.9'u şu an Shiba Inu'nun alanların hepsi kârda. Burada sadece çok küçük bir kısım var. %4.51'lik kısım hala kâra geçmiş değil ya da başa başa gelmiş değil. Şu kısımdaki arkadaşlar şu an başa baştalar. 23 ile 32 arası almış olanlar başa başa gelmek üzere. Bu ne demek? Piyasada genellikle bu kârda olma oranı %90'lara çıktığında zaten o zaman bir gerçekten kar satışı beklemek gerekiyor. Şu an bile aslında kar satışları gelebilir. Shiba eğer biraz daha zorlanır ise önümüzdeki günlerde bir üst kademeye atmakta kendini. Şimdi yine güncel bu grafikte, anlık güncel bu grafikte işlemlere bakıyoruz, büyük işlemlere. Gördüğünüz gibi şu an büyük işlem hacmi gerçekten artmış durumda. Geçmişteki o yüksek seviyelerde olduğu gibi hacim ve balina hareketleri diye tabir ettiğimiz işlemler artışta. Önemli bir grafik daha var. Burada yine balinaların hareketini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burası balinaların hareketleri. Şu an %70 bu coin'in işlemlerini, alımlarını balinalar yapıyor. Burada bakın tek bir adres, yani tek bir alıcı kişi üzerinde, kişi de demeyelim, şirket olabilir, büyük şirketler olabilir. %41'ini elinde tutuyor Shiba'nın. Kim bilir, belki de Elon Musk'tır bu, bilmiyoruz bunu. Bu tarafta yatırımcılar, balinalara nazaran daha küçük olan yatırımcılar. Burada da genel bir homojen dağılım var. Yine bu gördüğümüz grafikte de mavi olan dilim balina olmayan küçük yatırımcılar diyebiliriz. Burası bildiğimiz perakende yatırımcılar dediğimiz siz, ben ve yeşil kısımda şu an balinaların hacmi. Burada yine tutma zamanları var. Traderların oranı, yani bir aydan daha az tutan, işlem yapanların oranı bu sarı gördüğünüz şekilde. Biraz daha uzun dönem 1-12 ay arasında yatırım yapan veya da coin'i tutanların bilgisi, grafiği bu şekilde. Ve bir yıl hodl yapan zaten yok. Çünkü bir yıldır yok coin. O yüzden bu grafikte mavi şeyi görmüyoruz. Yani çok daha az tabii, grafik o kadar düşük ki burada işte Haziran 21'den beri tutanlar, Ağustos'tan beri tutanlar 65, 70 ve 80 yatırımcı. Yani burada 1.1 yıl diyor. Son olarak piyasadaki durumla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şu anda piyasada satış emirlerinden daha fazla alım emirleri var.
Hissedarların dediğim gibi neredeyse %80'i kârda. Yani blockchain üzerindeki verilere göre alıcılar satıcıların sayısından daha fazla. Bunlara ek olarak da balina adresleri önceki fiyat artışlarıyla da ilişki olan adreslerinden fon taşımaya başladığını görüyoruz. Piyasadaki düzeltme aşamalarına baktığımızda kârdaki adres sayısının değeri %90-95'i aştığında aşırı alımdan bahsetmiştik. Buraya daha henüz gelmedik. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Son olarak şimdi piyasadaki yatırımcıları kızıştırmak için 0.01 fiyat çok fazla konuşuluyor. Ama bunun kısa zamanda olması pek mümkün değil bence. Neden derseniz düz mantık şöyle bir hesap yapalım. Şimdi Shiba'nın zaten halihazırda 13.6 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu biliyoruz. Yani bunun 0.01 olması demek 10x yapması demek. 10x olduğunda hacmi 13.6 milyar olan hacimle çarptığınızda 136 milyar dolar bir hacime ulaşması demek. Bu da Ripple ve USDT'den daha büyük bir hacme sahip olması demek. Bence şu an kısa dönemde bu bir hayal. Diğer bütün coinlerin hacimleri büyür uzun dönemde. Ondan sonra belki bu noktalar olabilir. Ama ben açıkçası kısa dönemde 10x olacağını düşünmüyorum. Sinyallere baktığımızda da şu an ne ayı ne boğa tam ortalarda diyor. Hatta az önce konuşurken biz bir tık bu taraftaydı. Biz konuşurken bu tarafa geldi. Yani fiyatla ilgili şu an hala anlık devam ediyor. Bunun üzerine yerleşmeye çalışıyor. Eğer yerleşirse çok güzel olur. Takip edip göreceğiz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ani haberlerde ve önümüzdeki günlerde yine analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar bizim bu tarz içerikleri yapabilmemiz için bizi motive eden şeyler. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar.